Ramazan ayında ders çalışamıyorum diyorsan, bu tembellik değil. Bu yanlış zaman. Ramazanda verimli ders çalışmak imkansız mı? Eğer oruçluyken kafam almıyor diyenler derseniz durun. Bu anlatacaklarım tam sizin için. Çünkü birazdan sınava hazırlanan öğrencilerin %80'inin yaptığı ve bütün verimini yerle bir eden o tek hatayı ve tabii ki akılcı çözümünü konuşacağız. Bu cümle ne kadar tanıdık değil mi? Açken beynim duruyor resmen. Peki size desem ki asıl sorun oruç tutmak değil. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek düşmanınız aslında bambaşka bir yerde pusuya yatmış bekliyor ve şimdi onu hep birlikte ortaya çıkaracağız. Hemen yol haritamızı göstereyim. Önce gerçek sorun ne onu bir teşhis edelim. Sonra verimin taban yaptığı o altın pencereleri keşfedeceğiz. Arkasından kesinlikle uzak durmamız gereken kırmızı bölgeyi belirleyeceğiz ve en sonunda da bütün bunları size özel tıkır tıkır işleyen bir plana dönüştüreceğiz. Pekala, haydi o zaman konuya direkt dalalım. İlk işimiz ne? Problemi doğru tanımlamak. Çünkü bilirsiniz, sorunu yanlış anlarsak çözümü hayatta bulamayız. Doğru teşhis tedavinin yarısıdır derler işte, tam olarak o hesap. Şimdi bakın, çoğumuz ne düşünüyoruz? Sorun açlık, sorun düşük enerji. Ama hayır, asıl mesele bu değil. Gerçek problem ne biliyor musunuz? Günün enerjimize hiç uymayan bir dersi tamamen yanlış bir saatte çalışmak için kendimizi paralamamız. Yani özetle hata oruçta değil, bizim plansızlığımızda. İşte tam da bu yüzden şimdi o yapamam, edemem gibi bütün olumsuz düşünceleri şöyle bir kenara bırakıyoruz. Anlaştık mı? Sorun oruç değil, bizim planımız. Enerjimizi doğru zamanda, doğru konuya yönlendirdiğimizde inanın bana orucun bir engel olmadığını, tam tersine dikkati toplayan bir güce dönüştüğünü göreceksiniz. İşte geldik en kritik bölüme. Gün içinde beynimizin öğrenmeye en açık olduğu, adeta bir sünger gibi bilgiyi çektiği zaman dilimleri var. Biz bunlara altın pencereler diyoruz. Amacımız ne? Bu pencereleri tespit edip sonuna kadar ama akıllıca kullanmak. Günümüzü 4 ana verimlilik dilimine ayıracağız, tamam mı? Birincisi, sahur sonrası o sihirli ilk saat. İkincisi, öğleden önceki yüksek kavrama gücü. 3, iftar sonrası akıllı tekrar zamanı. Ve 4, gecenin esnek odaklanma periyodu. Her birinin bir görevi var ve biz her birini doğru şekilde kullanacağız. Uzmanlar da bu konuda hemfikir. Sahurdan sonraki o ilk 60 ila 90 dakika var ya, işte o günün en kıymetli, en verimli anı. Biz buna altın saat diyoruz. Neden mi? Çünkü bu aralıkta zihnimiz en dinlenmiş, en taze ve kalıcı öğrenmeye en açık olduğu halde oluyor. Tam bir süper kahraman modu. Peki bu altın saatte ne yapacağız? Tabii ki en zor işi. Hani o en zorlandığınız, en sevmediğiniz, sürekli ertelediğiniz ders var ya, matematik mi, fizik mi, neyse o. İşte onu tam olarak bu saate koymalısınız. Zihnin en güçlü anını, en zorlu kaleyi fethetmek için kullanacağız. Bu kadar basit. Altın saati geride bıraktık, evet, ama enerji hala yüksek, merak etmeyin. Öğleden önceki zaman dilimi kavrama gücümüzün hala zirveye yakın olduğu ikinci verimli penceremiz. Yani bu aralıkta da yeni konu öğrenmeye veya analiz gerektiren derslere odaklanmaya devam ediyoruz. Güç bizde. Ve geldik en tehlikeli, en çok hatanın yapıldığı zamana, iftar sonrası. Burada 4 adımlık basit ama hayat kurtaran bir kalkanımız var. Kural 1, iftarda ölçülü ol. Bütün günün acısını çıkarmaya kalkarsan beynin değil miden çalışır, sonra da uyku basar. Kural 2, yemekten sonra en az 1 saat dinlen. Vücudun bir kendine gelsin, sindirimini yapsın. Kural 3, bu saatlerde yeni konu öğrenmek kesinlikle yasak. Zihin yorgun, yeni bilgiye kapalı. Ve son kural 4, bu zaman dilimi sadece ve sadece gün içinde öğrendiklerinin tekrarı ve bol bol soru çözümü için var. Pratik yap, pekiştir. İftar sonrası verim formülü işte bu kadar net. Şimdi bir an durun ve dürüstçe düşünün. Sizi en çok zorlayan, o sürekli sonra bakarım dediğiniz ders hangisi? Buldunuz mu? İşte o ders yarın sabahtan itibaren sahur sonrası Altın Saat programınızın başrol oyuncusu olacak. Hadi cevabınızı yorumlara yazın, bakalım hangi dersler şampiyonluğu zorluyormuş. Verimli saatleri konuştuk, harika. Peki ya en verimsiz, hatta ders çalışmanın düpedüz zaman kaybı olduğu o an hangisi? İşte bu da bizim kırmızı bölgemiz. Sakın girme, tehlikeli bölge. Kural çok net ve pazarlığa kapalı. İftara son 1 saat kala kalemi, kitabı, her şeyi bırakın. O an hem fiziksel hem de zihinsel enerjinin en dipte olduğu andır.
O bir saatte ders çalışmaya çabalamak inanın bana faydadan çok zarar getirir. Ne yapın? Dinlenin. O an yapabileceğiniz en verimli eylem dinlenmektir. Harika gidiyoruz. Bütün parçaları birleştirdik. Şimdi hepsini tek bir sayfada kolayca uygulayabileceğiniz o meşhur Ramazan çalışma reçetesi haline getirme zamanı. İşte reçeteniz karşınızda. Bu kadar basit. Ne yapıyoruz? Sahurdan sonra 60-90 dakika en zor dersi hallediyoruz. Öğleden önce 90-120 dakika yine odaklı öğrenmeye devam. İftardan sonra güzelce dinlenip 60-90 dakika sadece tekrar ve soru çözümü yapıyoruz. Ve gece yatmadan önce de şöyle bir 45-60 dakika ertesi günün planlaması veya hafif okumalar. Bu tablo sizin yeni yol haritanız olacak. Ama şunu sakın unutmayın, bu bir kanun değil, esnek bir şablon. Sizi sizden daha iyi kimse tanıyamaz, doğru değil mi? Kendi biyolojik ritminize, derslerinizin yoğunluğuna göre bu saatlerde küçük oynamalar yapmaktan asla çekinmeyin. Bu planı alın ve kendinize özel hale getirin. Hadi hızlıca bir özet geçelim. Aklınızda kalması gereken 4 kilit nokta var. 1. Suçu oruca atmıyoruz, plansızlığa atıyoruz. 2. En zor dersi sahur sonrasına kilitliyoruz. 3. İftardan sonra dinleniyoruz ve sadece pratik yapıyoruz. Ve 4. İftara 1 saat kala kesin mola veriyoruz. Bakın bu kadar basit ve bu kadar etkili. Evet, artık elinizde bir yol haritası var. Peki şimdi soruyorum size. Bu öğrendiklerinizle yarın çalışma programınızda yapacağınız ilk somut değişiklik ne olacak? İşte bu soruya vereceğiniz cevap başarınızın ilk adımı olacak. Unutmayın, yorumlar kısmına bu reçetenin PDF halini ve örnek bir programı da bırakıyorum. Oradan kolayca indirebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Artık biliyorsun, Ramazan ayı seni yavaşlatmaz. Doğru saatle seni hızlandırır. Bu yolculuk devam ediyor. Abone ol, takipte kal.